Hızır aleyhisselam kimdir? Hızır aleyhisselamın mucizeleri nelerdir? Tek 1. Getirmeye devam edin. Dünyanın bütün kültürlerinde, tüm zamanların ve hatta zamansızlıkların en ilginç hikayelerinin birinci kahramanıdır Hızır. Bazen aksakallı bir dede, bazen genç bir delikanlı olarak görüldüğü anlatılır. Kır atının üzerinde yeşiller içinde, vakur, iyimser, az ve öz konuşan, insanlara en çok darda kaldıkları zamanlarda görünüp yardım bir zat. Aradan geçen yüzyıllara rağmen her dönemde yaşaması mucizeleştirilmiş özel bir kişi mi? Bir peygambere bile yol gösterecek kadar olağanüstü güçlerle donatılmış olmasının sırrı nedir? Her yıl Mayıs ayının 5'ini 6'sına bağlayan geceden güne, yeşillikler içine dilenen dilekleri göğün 7 katına taşımaya vesile oluyor mu gerçekten? Tarihin her döneminde izlerine rastlanan Hızır, nasıl oluyor da bu kadar uzun yaşayabiliyor? Fatih Sultan Mehmed'in, Ayasofya'nın kubbesine altından bir top astırıp, burası Hızır makamı demesine anlama geliyor. Bilinen ve halkın Hızır'ı olarak kabul gören özelliklerinin ötesinde saklı giz nedir acaba Hızır ile alakalı olan? Ve belki de en önemlisi, Hızır hala günümüzde yaşıyor mu? Dünyanın hemen hemen tüm kültürlerinde izlerini bulabildiğimiz Hızır, Kur'an-ı Kerim'de peygambere ilim öğreten bir kul olarak ifade ediliyor. İslam kültüründe kökenini Hızır'a dayandırmayan bir öğreti, bir topluluk neredeyse yok gibi. Batı kültüründe ise, yeşil adam olarak bilinen aynı özelliklerle anıldığı belirtilen Hızır'ın, Arapçada yeşil anlamına gelmesi de ayrıca ilginç. Hızır kimdir? İnsanlığın başından beri ölümsüz biri olarak biliniyor. İlk tarihi kayıtlar Sümerler'de, oradan Mısır ve Yunanistan'da bereket ve bolluk tanrısı Adonis olarak takdis edilmiş. Bizans yoluyla Anadolu'ya geçmiş, Müslümanlık gelince de ortak bir Hızır kültürü oluşmuş. Kur'an-ı Kerim'de geleceği bilen ve kaderi değiştirebilen bir zaman yolcusu olarak anlatılıyor. Hızır ile ilgili en önemli kaynak, Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresi. Bu suredeki anlatımlar, bize onunla ilgili bir takım ipuçları veriyor. Bu ipuçlarını takip ettiğimizde, bütün kültürlerde anlatılan onun olağanüstü özelliklerine ilişkin şu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. O gerçek de şudur ki, Hızır, geleceği görüyor ve zaman içinde seyahat edebiliyor. Öyleyse Hızır'ı tanımlamak için en doğru cümle, Hızır bir zaman yolcusudur. Hızır, bizlerden farkı olmayan bir insandır. Kehf suresi ayetlerinde yemek yiyip içebilen birisi olarak anlatıldığına göre melek olmasına imkan yoktur. Heze ile karşılaştığı zaman Musa'nın şeriatına aykırı işler yaptığı için eleştirilmiştir. İslam alimleri bu konuyu çok tartıştı. Bu açıdan bakıldığında peygamber de olamaz. Ancak bir peygambere bile yol gösterecek kadar olağanüstü güçlerle donatılmış olduğu sırrı var. Aynı surede ifade edilen Heze, peygamber ile yapmış olduğu kısa seyahat onun gelecekte gördüğü bir takım olayları, geçmişe giderek düzenlemesi ve geleceği bu şekilde şekillendirmesi gerçeğine dayanıyor. Sonuç itibariyle Hızır, Allah tarafından kendisine özel yetenekler ve güçler vererek görevlendirdiği bir insandır, başka da sıfatı yoktur. Zamanın başlangıcında ve sonunda görülebilen, ayrıca başlangıç ve sonun arasındaki bütün zaman kesitlerinde göründüğü söylenen bu esrarengiz kişiye Kur'an-ı Kerim'de de değinilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun en gizemli dönemidir. İmparatorluk, geniş sınırlara ulaşmış olduğu için çok yoğun bilgi akışı olmaktaydı. Yuşa Tepesi'nin keşfedilmesi, Ayasofya'nın yeniden inşası, Piri Reis'in yaptığı gizemli haritalar, yine Piri Reis'in Heze, Süleyman'ın hazinelerini bulması hep bu döneme rastlıyor. Özellikle süt kardeşi Efendi aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın da Hızır ile bağlantıya geçtiği biliniyor. İmalatı yapan bir atölyede anlatılan ve az bilinen bir hikaye ile başlar Hızır'ın halk arasındaki tanınırlığı aslında. Ayakkabı mesleğinin piri olarak bilinen Yemen Ekber, işinin ehli birisi olduğu kadar aynı zamanda kurnaz da biridir. Osmanlı İmparatorluğundan çok önceki bir dönemde muhtemelen Heze, Süleyman'ın Sebe ülkesine Hüdhüd'ü istihbarat için gönderdiği eski zamanlarda yaşayan bu zat, bir gün yaptığı ayakkabıları bitirir ve ödemelerini alır. Ardından bir kucak dolusu parayı önlüğünün içine koymuş sayarken, dış kapıdan biri içeriye girer. Karşısında aksakallı ihtiyarı gören Yemeni Ekber, önce verilen selam ile sonra da dedenin "işler iyi galiba evladım, paramı sayıyorsun?" diye sormasıyla irkilir. Her ne kadar selamı alıp selamla karşılık de, kapıdaki yabancı dedenin kendisinden para isteyecek bir fakir olduğunu düşünerek "çöpleri ayırıyorum, para değil" diye cevap verir. Bu sözün üzerine ihtiyarın alacağı onaydan sonra bolluk ve bereket dileyeceği cümle değişir ve "paran bol olsun" yerine "çöpün bol olsun" demesiyle başlar her şey.
Çünkü kapıdaki aksakallı dede, Hızır'ın ta kendisidir. O günden beri ayakkabı imalatçılarında en bol şey çöp, en kıt şey ise para olur. Ayrıca Hızır ve İlyas ile bütünleşen Hıdrellez zamanı da halk tarafından onun tanınıp bilinmesini ve sevilmesini arttırır. Hızır, kendisine Allah tarafından verilen yetki ve yeteneklerle donatılmış biri. Ettiği dualarla kıtlık içinde bulunanlara, darlık içinde bulunanlara gönlünün güzelliğince yardımcı oluyor. Bolluk ve bereket katıyor. Ama asli olan görevi tüm zamanlarda geçmiş ve gelecek arasındaki dengeyi hak ilkesine göre düzenliyor. Kim ki bir şeyi gönülden ister ve Allah'tan dilerse onun ve bütünün hayrına o dileğin gerçekleşmesi için vesileler yaratılacaktır. Bu Hızır, başkası ya da bizzat kendi çabası ve kaderini oluşturması ile gerçek olur. Tek bir, getirmeye devam edin.